Tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim sık sık yapmış olduğum kahvaltılık tarifleri paylaşacağım. Evde olan malzemelerle günlük kahvaltılarınızda kullanabileceğiniz hem çok pratik hem de görüntü itibariyle şık olan tarifler. Şimdi yapımına başlayalım. İlk tarifimiz labneli krep rulo. Karıştırma kabımın içerisine 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tane yumurta, biraz da tuz ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığı. Karıştırıyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. 1 su bardağı daha un ekledim. Tekrar karıştırdım. Kıvamı biraz yoğun geldi gözüme. Yarım su bardağı daha su ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde hazır. Ben içerisine biraz dereotu da ekleyeceğim. 2 avuç kadar dereotu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Tavayı tereyağı ile yağlıyorum. Krepleri arkalı önlü pişiriyorum. Sadece ilk pişirme için tereyağı sürdüm. Sonraki pişirmeler için yağ kullanmadım. Bu ölçülerle 8 tane krep çıkıyor. Pişen krebi tabağa alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar labne sürüyorum. Farklı bir krem peynir de sürebilirsiniz tabii ki. 3 dilim hindi jambon yerleştiriyorum ve rulo yapıyorum. Bitiş kısmına da biraz labne sürüyorum ki iyice yapışsın. 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Daha sonra üzerlerine birer halka salatalık dilimi ekleyeceğim ve kürdan batıracağım. Hepsi bu kadar. Çok pratik bir tarif. 3 tanesini bu şekilde rulo haline getirdim. Diğerlerini sade tükettik. İç malzemesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi yumurta dolması yapacağız. Eğer yumurta sevmiyorsanız bu tarife bir şans verebilirsiniz. İlk olarak haşlanmış yumurtaları ikiye kesiyorum. Ve içlerini çıkartıyorum. Yumurtanın sarılarını çatalla eziyorum. Sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekliyorum. Çeyrek limonun suyunu sıkıyorum. Bir avuç küçük doğranmış maydanoz ekliyorum. Karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımı yumurtaların ortalarına tekrardan dolduruyorum. Hepsi bu kadar. Hem çok pratik hem de sağlıklı bir tarif. Şimdi avokado ezmesi yapacağız. Bir tane avokadonun üzerine çeyrek limonu sıktım. Biraz tuz ekliyorum. 5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekleyeceğim. Süzme yoğurt yerine süzme peynir, labne ya da herhangi bir başka peyniri ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. 1 çay kaşığı kadar nane ekledim. Tercihen sarımsak ya da dereotu da kullanabilirsiniz. Bunlar da yine çok yakışıyorlar. Hepsi bu kadar. Çatalla ezdikten sonra servis tabağına alıyorum. Kızarmış ekmek üzerinde de yaparsanız yine çok lezzetli olur. Çatalla çizikler yapıyorum. En son nane yaprakları koyarak bitiriyorum. Şimdi peynirli ve köz domatesli kıtır ekmekler yapacağız. Bir kabın içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı alıyorum. Üzerine tuz, karabiber, kuru biberiye ve fesleğen ekleyeceğim. Biraz da pul biber.
Baharatlar damak zevkinize kalmış. İstediğiniz baharatları ekleyip çıkartabilirsiniz. Bayat ekmeklerim vardı. Bazılarını bu şekilde dikdörtgen kestim. Bazılarını da küp küp doğradım. Küçük doğradıklarımı çorbalar için kullanacağım. Hazırlamış olduğum baharatlı ve yağlı sosu ekmeklerimin üzerine sürüyorum. 200 derece fırında 15 dakika kızartacağım. Başka bir tepsiye de çeri domateslerimi koydum. Sunumda kullanmak açısından bazılarını da şişe takarak koyuyorum. Bunları da yine 200 derece fırında 15-20 dakika kadar közleyeceğim. Üzerlerine çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Biraz da tuz ekliyorum ve közlenmeye bırakıyorum artık. Ekmeklerim kızardı. Servis tabağına alıyorum. Üzerlerine birer dilim peynir ekleyeceğim. Dilerseniz krem peynir de sürebilirsiniz. Fırında közlemiş olduğum domatesleri de ekliyorum. En sonda fesleğen yaprakları koyarak bitireceğim. Şimdi kaşarlı domates yapacağız. Bu da yine çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Sahanın içerisine biraz zeytinyağı alıyorum. Ortadan ikiye kesmiş olduğum çeri domatesleri de ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Kısık ateşte ara ara karıştırarak domateslerin pişmesini sağlayacağız. Ben domatesler tamamen yumuşayana kadar pişiriyorum. Diri seviyorsanız daha az pişirebilirsiniz. Domatesler iyice yumuşadıktan sonra bir diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı en başta eklemiyorum çünkü uzun süre sotelediğimiz için sarımsak bir süre sonra yanıyor ve yanık yanık bir koku geliyor. Ben onu sevmiyorum, o yüzden sonradan ekliyorum. Bir çay kaşığı da kekik ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Üzerine bolca kaşar peyniri rendesi ekleyip kapağını kapatıyorum ve kaşarların erimesini bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu da servis tabağına alarak artık bitiriyorum. Şimdi sosisli patates tava yapacağız. Tavanın içerisine biraz sıvı yağ ekliyorum. Üzerine küp küp doğramış olduğum patatesleri ilave edeceğim. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak patatesleri soteleyeceğim. Patatesler tamamen piştikten sonra sosisleri ekliyorum. Sosis çok çabuk piştiği için patatesle beraber koyarsak sosisler yanabilir. O yüzden patatesler iyice piştikten ve yumuşadıktan sonra sosisleri ilave edebiliriz. Sosisler de piştikten sonra üzerine tuz, pul biber ve kekik ekledim. Her zaman söylediğim gibi baharatları kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Tekrardan karıştırıyorum. Bu da bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi zaten hepsi çok pratik tarifler. Ve bütün tariflerimin bitmiş hali bu şekilde. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, günlük kahvaltı sofralarınızda yapabileceğiniz basit tarifler paylaşmaya çalıştım. Umarım sizin de işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.